Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizler için motifli altıgen hırka çalışması tasarladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim, çok keyif alarak ördüm. Burada orta kalınlıkta ipler kullandım. Hem motiflerim hem de zemin rengi olarak orta kalınlıkta ipler kullandım. Alize'nin Süperlana midi iplerini kullandım. Toplamda zemin rengi 450 grama yakın kullandım. Şöyle 5 ve 5,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Motiflerimi 5 milimetre ile koldaki lastik çalışmalarımızı 5 milimetre ile ve bedeni de 5,5 milimetre kullanarak ördüm. Şimdi daha sonra bana sorarsanız yorumlarda hırkayı tarttıktan sonra toplam gram ağırlığını da verebilirim. Hırkamızın kol altından ölçüleri 60 santimetreye yakın oldu. Yani toplam 120 santimetreye yakın oldu. Large bedene uygun olarak, yani large bedene biraz oversize olarak çalıştım. Yani önü tam kapanıyor. Şöyle bir de bedenini göstermek istiyorum. Bu altıgen hırka çalışmamızın tekniğinden dolayı motifli olduğu için ayrıca burada uzun beden çalıştık. Yani motiflerimizin köşeleri gördüğünüz gibi son sıraya kadar aynı şekilde devam ediyor. Ve burada eklemiş olduğum bu renkli sıramda hiç modelimiz bozulmuyor. Şimdi daha öncesinde motifli altıgen hırkaları sizler de görmüş olabilirsiniz. Özellikle ön bedene, şu arkada bedenleri birleştirdiğimiz bölümlere veya etek ucuna motifler ekleyerek yine altıgen hırkalar yapılıyor. Fakat burada bedenlere motif eklediğimiz için hem daha kolay oluyor hem de bu teknik sayesinde bütününü de motifli altıgen hırka olarak örebiliriz. Ve bu şekilde gerçekten çok kolay oluyor. Çünkü dilerseniz sadece bir iki sıra ekleyerek kendi ölçülerinize göre yapmanız da diğer motifli hırkaların motif santimini ayarlamaktan biraz daha kolay oluyor. Yani benim için öyle oldu. Şimdi ayrıca istediğiniz her ipi kullanarak ince veya kalın fark etmez. Burada sıraları ya fazla yapıyorsunuz ya eksik yapıyorsunuz. Benimle aynı şekilde paralel olarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani sizin ipiniz ince ise ben 4 sıra eklediysem siz 6 sıra ekleyebilirsiniz. İpiniz daha kalınsa ben 2 sıra eklediysem siz bir sıra ekleyerek ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Evet, bunun dışında eksik bir bilgi kaldı mı hatırlamıyorum şu anda. Bana yorumlarda her zaman sorabilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız bu güzel hırkanın yapımına geçelim. Hırkamız için toplamda ben 8 tane kare motif hazırladım. Şimdi şöyle farklı renklerde motiflerimi hazırladım. Daha doğrusu benim elimde böyle hazır motifler vardı. Hepsinde birbirinin içinde olan renkler de var. Motiflerimiz bu şekilde. Şimdi burada hanım dilendi motifleri de yapabilirsiniz. Benim zaten burada ilk iki sıra yuvarlak olarak başladım. Motiflerin yapımında zaten videosunu paylaşmıştım. Hemen linkini de bırakacağım aşağıda. Şimdi burada sizler hanım dilendi olarak da başlayabilirsiniz ya da bu şekilde benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu kare motiflerle altıgen formunu birleştirme yaparak vereceğiz. Hemen şöyle bir tane zemin rengimiz var. Zemin rengini motiflerin içinde kullanmadım. Şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Bu arada ben motiflerimi 5 milimetre tığ kullanarak örmüştüm. Hemen şöyle ölçülerini de vermek istiyorum. 14 santimetre benim motiflerimin ölçüsü. Şimdi bu zemin renginde de Alize'nin midi iplerini kullanıyorum. Motiflerimi 5 milimetre ile yaptığım için bu birleştirme sırasını da 5 milimetre tığ kullanarak yapacağım. Daha sonraki sıraları 5,5 milimetre ile devam edeceğim. Şimdi hemen şöyle motifimizin herhangi bir köşesinden başlıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Direkt sık iğne yapmış oldum. Şu sık iğnemizin 2 tane ilmeği var. İkincisinin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Yine 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Sizler burada 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane oldu. Şimdi buradan itibaren 3 kenarda ben aralarda zincir çekmeden ördüm bu motifleri. Köşelerde 2 zincirimiz var. Şimdi 3 kenarı tamamlayıp hemen geliyorum. Üçüncü köşemizin olduğu yere geldim.
Bu şekilde 3 tane kenarımızı tamamlamış olduk. Şimdi burada 3. köşenin içine bakın, burada da başlangıçta yarım köşe yaparak başladım. Şimdi 3. köşede de yarım köşe yapıyoruz. Hemen 2 zincir çektim. Şöyle döndüm. Motifimizin tersini çevirdim. Buradan tekrar motifimi aldım. 2 tane motifimizin ters yönü birbirine bakıyor. Yani ön yüzleri dışa gelecek. Şimdi burada 2 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle bir ip aldım. Buradaki ilk köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ip kesmeden birleştirme yapıyoruz ama altıgen hırka için farklı bir birleştirme yapacağız. Şimdi 3 tane şöyle, pardon, şuradan ipimi çıkaracağım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada şöyle karşı tarafa birleştirme yaparken şu arka taraftan, yani önden değil de pardon, şöyle arka taraftan batıyorum. İpim de arkada. İpimi böyle aldım ve kaydırma yaptım. Bu şekilde biraz daha düz bir görünüm alıyor. Şimdi tekrar sıradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen tekrar gösteriyorum birleştirmeyi. Şöyle arkadan, ipimi arkada gördüğünüz gibi arkadan alıyorum. Yine ipimi buradan aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tığımdaki ilmeği çok sıkı tutmuyorum. Yani çok sıkarak kaydırma yapmıyorum. Tekrar geldim. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Hemen sıradaki boşluğa karşıda şöyle bu taraftan tığımı geçirdim. Buradan ipimi aldım. Yine tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Yine sıradan devam ediyorum. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmeye devam edelim. Hemen buraya geldim. Şöyle alıyorum. İpimi aldım. Şöyle elimi yatay tutmaya çalışıyorum ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Sizler sık iğne yaparak da ya da yine bu taraftan, yani şimdi göstereceğim. Şöyle de kaydırma yapabilirsiniz. Şuradan batarak da kaydırma yapabilirsiniz. Daha kolay. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle düz duruyor. Yani burada kaydırma yaptığımız zaman biraz gerginlik oluyor. Yani hiç fark etmez, nasıl isterseniz o şekilde sık iğne ile de yapabilirsiniz. Ben bunu yeni keşfettim. Çok hoşuma gitti. O yüzden böyle devam edeceğim. Hemen buradan aldığım tığımdaki ilmekten kaydırmamı yaptım. Evet, son boşluğumuza geldim. Hemen 3 ikili trabzan. Tekrar karşı tarafta son boşluğun içine kaydırmamı yaptım. Şimdi köşemizin içine 3 ikili trabzan. Bakın bu iplerimizi de böyle gizliyorum. Şöyle uzun olursa bu tarafa tekrar çekiyorum. O zaman daha sağlam oluyor. Çünkü kestiğimiz zaman trabzanların altında çok küçük bir parçası kalıyor. O yüzden bu tarafa çekip tekrar gizliyorum. Şimdi köşelerde 2 zincirimiz vardı. Bir zincir çektim. Hemen buradan köşelerde fark etmiyor. Ya böyle ya da şöyle yapabilirsiniz. Ben yine böyle yapacağım. Buradan aldım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Bir zincir, bir kaydırma, tekrar bir zincir çektim. Şimdi köşenin içine 3 ikili trabzan. Evet, şimdi bir kenarı birleştirmiş olduk. Şöyle hemen bakalım. Bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Daha sonra buhar ütüsü yaptığımız zaman bu tam düzelecek. Şimdi şu ikinci köşeye gelene kadar yine burada trabzanlarımızı yapalım. Hemen ikinci köşede tekrar geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ikinci köşenin olduğu yere kadar sırayı tamamladım. Şimdi buradan tekrar birleştirmeye devam edeceğiz. Sadece ilk motifimizi 3 tane kenarını tamamladıktan sonra ikinci motifimizin bir kenarına birleştirme yapıyoruz. Sonra bir kenarında bu şekilde örüyoruz ve tekrar birleştirmeye devam edeceğiz. Yani yeni motifi yaparken de yine bir kenarı birleştirip ikinci kenarı örüp o şekilde devam edeceğiz. Hemen şöyle motifimi aldım. Şimdi şöyle çeviriyorum. Hemen buradan devam ediyorum.
2 zincir çektim. Yine yarım köşemi yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Şöyle yine ters yüzleri birbirine bakıyor. Şimdi buradaki köşe boşluğunun içine biraz önce yaptığımız gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Buradaki birleştirmeyi. Hemen ben burada başlangıcı bir kez göstereceğim. Sonra köşenin olduğu yerde göstermeye devam edeceğim. Şimdi burada 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen karşı tarafa ilk boşluğun içine arkadan tığımı geçirdim. İpimi önden aldım. Şöyle çektim. Şöyle kaydırmamı yaptım. Tekrar bir ip aldım ve buradan devam ediyorum. Şimdi bu kenarı şu köşenin olduğu yere kadar birleştirelim. Yine orada buluşalım. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen şöyle görmenizi istiyorum. Kafanız karışmasın. Bakın bu tarafa geldim. Şimdi burada yine köşenin olduğu yere 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle ikincisi ve 3. Evet, şimdi bu 3 tane motifimizi bakın ortada şu kaydırma yapmış olduğum, hatta buraya sık iğne yaparsak daha rahat olur. Şöyle kaydırma yapmış olduğum yere batıyorum. Yani boşluğa değil, kaydırmanın içine şöyle battım. Buradan bir ip aldım. Şöyle sık iğne yapacağım. Tekrar bir zincir çektim. Bakın bu şekilde 3 tane köşemiz bir araya gelmiş oldu. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir zincir çektim. Buraya sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi buradan şöyle ikinci köşeye gelene kadar sadece bir kenar örüyoruz. Hemen burayı tamamlayacağım. Bir kez daha size göstereceğim. Ondan sonra daha rahat anlayacaksınız mantığını. Şimdi burada bir kenarı tamamlayayım. Hemen geliyorum. Köşenin olduğu yere geldim. Gördüğünüz gibi her yeni eklediğimiz motifte bir sıra, yani bir kenarı birleştirerek tamamlıyoruz. Bir kenarı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yani her motifte sadece iki kenarı örerek birleştirme yapıyoruz. Şöyle gösterecek olursam bakın bu şekilde motifimiz, 3 tane motifimizi birleştirmiş olduk. Şimdi biz bunu 6'ya çıkaracağız. Yani 6 tane motifimizin köşesi de aynı yere birleşmiş olacak. Şimdi bir kez daha sizinle birlikte yapalım. Daha sonra sizler 6'ya tamamlayacaksınız. Çünkü bu 4. motifimiz. Şöyle ben farklı renklerde motifler yaptığım için şu sıraların, yani son sıraların ya da ikinci sıraların birbiriyle aynı, yani yere denk gelmemesi için de bu şekilde motiflerimi şöyle karıştırarak seçiyorum. Hemen şöyle motifimi aldım. Şimdi burada yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın şöyle duruyor. Döndürdüm. Şimdi buradan birleştirmeye devam edeceğim. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Geldim. Ön yüzü bana bakıyor. Ön yüzü bu tarafta motifimizin. Hemen köşenin içine 2 zincir çektikten sonra 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü. Tekrar birleştirmeyle devam ediyoruz. Şöyle arkadan aldım. Buradan ipimi aldım ve tığımdaki ilmekten kaydıramadım. Hemen kaydıralım. Şöyle ve kaydırmamı yaptım. Tekrar sıradaki boşluğa geldim. Şimdi burası zaten hepimizin bildiği ip kesmeden birleştirme tekniği. Ben motiflerin yapımının olduğu videoda da fazlaca teknik bilgi verdim. Yani onları izlemeden sadece motif yapımına da bakabilirsiniz. Orada da yine birleştirme tekniklerini gösterdim. Evet, şimdi yine köşenin olduğu yere kadar ben tamamlayacağım. Tekrar geliyorum. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi tamamladım. Köşenin içine ilk üçlü trabzan grubumu yaptım. Şöyle hemen göstereceğim. Bakın, yönünü görmenizi istiyorum. Buradan geldim. Şimdi yine ortaya gelmiş oldum.
Hepsini aynı yere, isterseniz böyle de alabilirsiniz, isterseniz içinden de, yani tek burada görüntünün bozulmaması için şöyle ben ortaya batıyorum ve sık iğne yapacağım. Şimdi burada bu birleştirmeyi yaparken biraz açıklık kalıyor. Onları daha sonra ben dikerek yapacağım ama sizler şimdi şu kısımlarda gördüğünüz gibi biraz şöyle açıklık kalıyor. Bunları daha sonra tersinden dikeceğim ben. Dikmek istemezseniz de şöyle yapabilirsiniz. Çünkü ben de bu teknikle bu hırkayı ilk kez örüyorum. Diğer bedenin motiflerini birleştirdikten sonra fark ettim. Şöyle 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra şöyle deneyelim. Ben de deneyeceğim ilk kez. Şöyle ilk köşe boşluğuna, şu motifimizin köşe boşluğuna kaydırma yaptım. Daha sonra buraya geliyorum. Şu ortada hepsini birleştirdiğimiz sık iğnenin üzerine şöyle bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve köşemize devam ediyorum. Karşı tarafa birleştirmiyoruz. Şimdi hemen göstereceğim. Burayı tamamlayayım. Şöyle bakın, açıklık kalmamış oldu. Yani şöyle yapmış oldum. Burada 3 tane trabzanımı yaptım. Şu karşıdaki şu köşe boşluğunun içine kaydırma yaptım. Daha sonra zincir çekmeden şu ortada sık iğnemiz var. İlk birleştirmemizi yaparken kaydırma yapmıştım ya da sık iğne yapmıştım buraya. Sonra buraya kaydırma yaptım. Sonra buraya tekrar geldim zincir çekmeden, sık iğnemi yapıp bir zincir çekip sonra buraya geldim. Bakın, o zaman arada boşluk kalmadı. Yani şurada gördüğünüz gibi boşluklarımız var. Dediğim gibi ben onları daha sonra dikeceğim. Ben de şimdi böyle devam edeceğim. Evet, şimdi buradan yine devam ediyorum. Sadece bir kenarı öreceğim. Bu bir kenarı ördükten sonra şimdi 4 defa birlikte yaptık. Yine birleştirmeye başlayacağız. Hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi motiflerimiz 4 tane oldu. Bunu 6'ya tamamlayacağız. Şimdi şöyle açalım. Bakın buraya kadar öreceğim. Şu köşeye kadar öreceğim. Sonra 2 zincir çekip bu araya yeni motifimizi ekleyeceğim. Yeni motifimizin kenarını buraya birleştirmiş olacağım ve köşesi yine buraya gelecek. Daha sonra köşeyi birleştirdikten sonra şimdi döndüğümüz gibi, yani burada döndüğümüz gibi buradaki bir kenarı öreceğiz. Bu 5. motifimiz. Daha sonra bu bir kenarı ördükten sonra 6. motifimizi şöyle yine burada 2 zincir çekip bir kenara örüp 6. motifimizi buraya şu ortadaki trabzanın sık iğnenin üzerine yine birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra artık 6. motifte karşı tarafa da birleştirme yaparak motifimizi tamamlayacağız. Yani altıgen motifimizi tamamlayacağız. Şimdi ben iki motifi birleştireyim. Sonra buradaki son sırayı, yani son birleştirmeyi göstermek için tekrar geliyorum. Altıncı motifimin ilk kenarının birleştirmesini yaptım. Sadece bu 6. motifte iki kenarda da birleştirme yapacağız. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada son birleştirmeyi de birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi biz buradan başladık. İlk motifimizin 3 kenarına ördükten sonra ikinci motifimizin ilk kenarında birleştirme yaptık. İkinci kenarını birleştirme yapmadan bitirdik. Daha sonra yine İkinci kenarı bitirdikten sonra üçüncü motifimizi birleştirme yaptık ve yine buraya ortadaki köşeye birleştirdikten sonra birleştirme yapmadan bir kenar ördük. Yani bütün motiflerimize hep iki kenar örüyoruz. Birleştirerek de ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplamda 6 tane motifimizi birleştirerek bizim altıgen motif formunu almış oldu. Şimdi burada bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şunu bir kez daha göstereceğim. Boşluk kalmaması için önce şuraya birleştiriyorum. Elim üzerine gelip göremediğiniz için, o yüzden önce buraya birleştireceğim. Şöyle buraya kaydırma yapıyorum. Şöyle kaydırmamı yaptım. Daha sonra hepsinin, yani bütün köşelerin ortak sık iğnesinin şöyle alttan alıyorum, çok boşluk oluşmasın diye. Aynı sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi bu 6. motifimizde bu kenarı da buraya birleştirerek altıgen motifimizi tamamlayacağız. Kare motiflerden altıgen motif elde ediyoruz. Tabii ki bu hırka için olan altıgen formu.
Evet, şimdi karşı tarafa yine şöyle, burada da açıklık olmaması için unuttum ben de, şöyle karşı tarafa da yine köşeye şöyle kaydırmamı yaptım. Şu karşı köşeye tekrar buradan önce ilk boşluğun içine geliyorum. Yani bunu yapmasanız da olur. Dediğim gibi sonra ters yüzden dikebilirsiniz o bölümleri ya da tığ ile kaydırma yapabilirsiniz. Hiç sorun değil, ya da yapmadan o şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle şuradan alıyorum, ben de unuttum. Tersten yaptım kaydırmayı. Evet, şimdi son kenarı, yani son motifimizde iki kenarı da birleştirerek örmüş oluyoruz. Tekrar köşenin olduğu yere geldim ve 3 ikili trabzanımı yaptım. Şimdi hemen şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada, yani bu 6. motifimizi burada 3 tane ikili trabzanı yaptık. Önce bu köşeye kaydırmamızı yaptık. Daha sonra hemen buraya bir tane sık iğne yapıp bir zincir çekip buraya 3 ikili trabzan yaptıktan sonra size boşluk kalmasın diye bu tarafa kaydırma yaptığımı gösterdim. Orada bir hata oluştu. Dolayısıyla burada bu şekilde boşluk kalmadan yapmak isterseniz, bakın burada önce 3 ikili trabzandan sonra köşeye kaydırma, sonra direkt ortaya sık iğne, sonra direkt buradaki ilk köşenin içine kaydırma yaptıktan sonra yine, yani zinciri çekmeden sık iğneden sonra buraya kaydırmayı yapıp sonra bir zincir çekip bu 3 tane trabzanınızı yaparsanız boşluklar tam denk gelir. Ben şimdi size öyle gösterdiğim için burayı örmüştüm. Burada bir tane boşluğum arttı, yani şu karşı tarafta bir tane boşluğum artmıştı. Onu düzelttim. Çekimi başa çekemedim tekrardan. Şimdi şurada da birleştirme yapmayı unutmuşum. Şöyle şu son boşluğumuza tekrar kaydırma yapacağım. Yine köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada artık köşemizi birleştirdikten sonra hemen son sırayı yapacağız. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Motifimiz büyük olduğu için zaman zaman kadrajdan çıkıyorum ama endişe etmeyin, tekrar onu kontrol edip size göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Buraya geldim. Şöyle yapalım, tersten batıyorum. Tekrar kaydırmamı yaptım ve bir zincir çektim. Şimdi burada 3 tane köşeyle başladığımız için burası hazır olmuş oldu, yani birleştirme köşemiz. Şimdi bundan sonra artık şöyle bir zincirimi çektim. Dönüyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi 3 ikili trabzan yaptım. Evet. Şimdi hemen bakalım bütüne. Gördüğünüz gibi 6 tane motifimizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Çok güzel bir teknik bence. Çok hoşuma gitti. Şimdi biz kaldığımız yerden motifimizin son sıralarını tamamlayacağız. Çünkü her motifin iki kenarını örmüştük. Hep iki kenarları kalmış oldu. Dolayısıyla bütün kenarları öreceğiz. İlk örmüş olduğumuz şu yarım köşenin olduğu yere kadar burada bütün kenarları, şöyle motifimiz katlandığı için bu şekilde bütün etrafını örerek başlangıç noktasına tekrar geleceğiz. Şimdi başlangıç noktasına gelirken şu kısımlarda, şurada bakın şu kısımlarda, şimdi buraya kadar tekrar gelmeyeceğim, çok kolay zaten. Bu kısımlarda buraya geldiğimiz zaman 3 ikili trabzan, bir zincir, buraya da bir sık iğne, tekrar bir zincir, buraya 3 ikili trabzan. Tekrar ediyorum. Buraya geldiğimiz zaman 3 ikili trabzan, bir zincir, 2 zincir boşluğuna bir sık iğne, tekrar bir zincir ve boşluğa 3 ikili trabzan. Daha sonra zaten zincir çekmeden devam ediyoruz. Yine tekrar buraya geldiğimiz zaman da aynı şekilde tekrar edeceğiz. Evet, şimdi ben motifimizin son sırasını tamamlayacağım. Öncelikle şunu da göstermek istiyorum. Şimdi altıgen hırkaların motiflerinde olduğu gibi katlamamızı yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bakın, tam karşıdaki köşeye getireceğiz. Ben bunu terse çevireceğim. Çünkü ters yüzü bize bakacak. Katlamadan önce hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle şu köşeyi tuttum. Herhangi bir köşeyi tam karşısındaki motifin üzerine getirdim. Bakın böyle. Ve işte altıgen hırkamızın başlangıcını yapmış olduk.
Çok eğlenceli oldu çünkü motifleri küçük küçük tamamladım. Şimdi bunları birleştirdiğimiz zaman altıgen hırkanın toplamda burada şöyle 6 sıra vardı. 7, 8. 8 sırasını tamamlamış oluyoruz yani başlangıçta. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında iki tane motifi yan yana birleştirmişiz. Üçüncü motifi de yan yana birleştirmişiz gibi görünüyor. Sonra bu tarafa çevirdiğimiz zaman da yine aynı şekilde görünüyor ama hepsinin köşe noktasını ortaya getirerek biz bu şekilde katlayabildik. Evet, bu şekilde katladık. Şimdi buradaki sırayı tamamlayalım. Sonra da yine burada kalan iki tane motifimizi bedene ekleyeceğiz. Hemen tamamlayıp tekrar geliyorum. Motiflerimizin tüm kenarlarını tamamladım ve başladığımız yere tekrar geldim. Burada hemen yarım köşemizi tamamlayacağım. Şöyle başlangıç ipinin üzerine örerek 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Şimdi burayı kapatırken hemen şöyle bir ip aldım. İlk trabzanımızın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğimi şöyle topladım ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şimdi motifimizi artık tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle iki tane motifimiz var. Sizler uzun bedeni uzun olarak yapmak istemezseniz bu iki motifi eklemeyebilirsiniz. Hemen diğer bitmiş olan motifimin üzerinde göstereceğim. Şöyle, şimdi bu motif tekniğiyle size aynı zamanda bedeni de yani altta bu motifleri birleştirdikten sonra etek ucuna sıralar ekleyerek altıgen hırkaların boyunu uzatıyoruz. Fakat burada aynı zamanda gördüğünüz gibi şu köşelerimiz hiç kaybolmadan bu altıgen motifimizin yani hırkamızın boyunu daha uzun yapabiliyoruz. Şimdi burada son iki motifimizi buraya, bir tanesi öne bir tanesi arkaya gelecek şekilde son iki motifimizi eklediğimiz zaman şimdi burada çevresini yani yine sıralar ekleyerek bu hırkamızın boyunu uzatmış oluyoruz. Motifimizi bozmadan, gördüğünüz gibi köşe görüntüsünü bozmadan sıraları eklemiş oluyoruz. Şimdi şöyle, eğer sizler bu iki motifi eklemek istemezseniz şöyle yine ön yüzü alta gelecek şekilde motifimi çevirdim. Şimdi şöyle yapıyorum, hemen şöyle tam karşısındaki motife getirdim. Renklerini de nasıl ayarlamak istiyorsanız yani ön yüzde burası ön bedene geliyor. Şimdi bu taraftan katlasaydım bu motif buraya gelecekti. Ben bu tarafa gelmesini istedim. O yüzden böyle çevirerek katladım. Şimdi gördüğünüz gibi hırkamızın başlangıcını yapmış olduk. Yani böyle 90 derecelik bir açı elde etmiş olduk. Şimdi burada boyunu uzatmak için iki tane kalan motifimizi de buraya ekleyeceğiz. Şimdi sizler boyunu uzatmak istemeyip yani normal altıgen hırkalarda olduğu gibi devam etmek istiyorsanız burada herhangi bir köşe boşluğundan ipinizi bağlayıp yine bütün motiflerimizin şöyle etrafından sıralar ekleyerek burası bizim kolumuz, kol genişliğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar şöyle hiç altıgen hırka görmediyseniz ve örmediyseniz de burası bizim kolumuz. Şöyle yüksekliğimiz şu anda 16 santimetre. Ve bunu ben large beden için yani large beden için yapıyorum. Large beden olsa bile yine birkaç bedene uygun olacak. Dolayısıyla bunu 20 santimetreye 21 santimetreye çünkü biraz oversize çalışıyorum bu defa. O yüzden normalde 20 santimetre ya da 19 santimetre olacak şekilde yapıyorum large beden için. Şimdi biraz daha büyük yapacağım. Size onu daha sonra vereceğim santimlerini. Sizler burada sıraları eklerken bütün motiflerimizin etrafına sıraları eklerken ara sıra katlayacaksınız ve kol genişliğinizin beden değil öncelikle kol genişliğine karar vereceksiniz. Burada kullandığınız düşük kollu yani genişliği hoşunuza giden bir hırkanın yüksekliğinde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben large beden ortalama bir beden için 19-20 santimetre olana kadar burada örüyorum. Yani dolayısıyla birkaç sıra ördükten sonra kolumuzun genişliği tamamlanmış oluyor ve daha sonra da burada kol birleştirmemizi yapıyoruz. Kol birleştirmesini yaptıktan sonra bedene artık bedenimizin genişliğine ulaşana kadar sıralar ekliyoruz. Şimdi burada motiflerle birleştirme yaptığımız için tabii ki buradaki sıralar şu anda çok az.
Yani biz normalde bunu 20 santimetre olana kadar örüyoruz. O zaman bu motif, şu katlamış olduğumuz hali daha büyük görünüyor. Şimdi farklı bir teknikle ilerlediğimiz için, evet, şimdi burada ben bedeni uzun yaptığım için bakın yine motifimi açıyorum. Fark etmiyor, herhangi iki motifin altına iki motif bedende uzatma yapacağız. Şimdi diğer motifime göre ben şu sarı renkli olan motifleri şöyle ön yüze getirmiştim. Şimdi buradan kontrol ediyorum. Kahverengi olan kısım, evet, bu şekilde. Şimdi buraya işaretleyici takacağım. Şuradan hemen bir tane bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Şimdi buraya bir tane işaretleyici takarsanız burayı karıştırmamış olursunuz. Çünkü her seferinde farklı şekilde katlayabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyorum ben. Bu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra burası bizim alt bedenin olduğu bölüm. Açtıktan sonra şimdi buraya kalan son iki motifimi ekleyeceğim. Şimdi bu iki motifi de bu şekilde hazırladım. Yine biraz önce başlamış olduğumuz gibi burada şu motiften başladım. Şöyle başladım. Buradan başladım. Bu şekilde üç kenarı tamamladım. Daha sonra burada bir kenarı birleştirdim. 2 ve üçüncü kenarı da tamamladım. Şimdi son kapanış kenarını yaparken bunu beden kısmına birleştirme yapacağım. Hemen burada köşenin içine yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle buradan ipimi aldım ve kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Yine buradan devam ediyorum. Burada sadece başlangıcı göstermek istedim. Yani bütünü gördüğünüz zaman sizler rahatlıkla devam edebilirsiniz. Aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Tersten alıyorum gördüğünüz gibi kaydırma yaparken. Tekrar buradan birleştirerek devam ediyorum. Şimdi şu 4 motifin birleşme noktasına geldiğimiz zaman, yani şuraya geldiğimiz zaman burada 2 zincirimiz var. Burada da gördüğünüz gibi şurada bir tane sık iğnemiz var. Burada da ikisini bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi ben oraya kadar geleceğim. Hemen orayı da size göstereyim. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Burada şimdi hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada birleştirme yaparken önce bakın şurada boşluk kalmaması için 3. trabzanımı yaptım. Karşı tarafta ilk önce şu köşenin içine buraya bir tane kaydırma yapıyorum. Şöyle üstten aldım. Kaydırmamı yaptım. Daha sonra zincir çekmeden, bakın zincir çekmeden hemen bu ortadaki sık iğnenin üzerine geldim. Buraya da bir tane kaydırma yaptım. Şöyle tersten yapıyorum ben. Ya da önden alacağım bu defa. Şöyle kaydırmamı yaptım. Sık iğne yapmadım. Çünkü çok büyük bir açıklık olabilir. Şimdi bir zincir çektim. Yine bir zincir çektim. Buradaki iki zincir boşluğuna ister kaydırmayla isterseniz de sık iğne ile bağlayabilirsiniz. Şöyle ben yine kaydırma yaptım. Bakın önce şu köşe boşluğuna kaydırma yaptım. Buraya zincir çekmeden burada iki motifin ortasındaki sık iğnenin üzerine kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Buraya geldim. Buradaki iki motifin arasında iki zincirimiz var. Yine buraya bir zincir çektikten sonra bir kaydırma yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çekmeden hemen boşluk kalmaması için bu şekilde yapıyorum. Yine karşıdaki köşenin içine geldim. Bir tane kaydırma yaptım. Şöyle bir tane kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Ve buraya geliyorum. Sanırım yanlış yaptım ben de. Şöyle bakacağım. Yok, doğru oldu. Evet, bu şekilde. Şöyle. Yani biz burada birkaç tane birleştirme birden yapmış olduk bu şekilde. Şimdi buraya kaydırma yapmadan da direkt önce bir zincir çekip buradaki, hemen onu da göstereceğim. O daha da kolay olur. Şimdi şöyle bakın. Buradaki kaydırmayı da söküyorum. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geldim. Buradaki iki zincir boşluğuna şöyle kaydırmamı yaptım. Burayı kapattım. Pardon, sık iğne yapacağım. Çünkü sadece köşelerde iki zincir olduğu için şöyle sık iğne yaptım. Şimdi burada karşı tarafta şurada gördüğünüz gibi ikisinin birleştiği, sık iğne ile birleştiği zincirimiz var. Şu. Şimdi buraya, bakın buraya sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle ilmeğimi çıkardım.
burada ikisinin ortasından battım. Buradan tekrar şöyle ilmeğimi çektim. Şimdi buraya birleştirmediğim için gördüğünüz gibi biraz arası açık olmuş oldu. O yüzden ben yine ilk gösterdiğim şekilde yapacağım. Şöyle hızlıca yapıyorum artık. Karşı taraftaki köşenin içine hemen zincir çekmeden bir kaydırma yaptım. Tekrar zincir çekmeden şöyle bir zincir çektim. Bu defa da farklı yapacağım. Buraya geldim. Bir sık iğne yaptım. Tekrar ipimi çıkardım, ilmeğimi. Şu ikisinin ortasındaki sık iğnenin üzerine battım. İlmeğimi buraya çektim. Şimdi zincir çekmeden hemen şu yanına atlıyorum, diğer motifin köşesine. Yine kaydırma yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve buradan artık devam edeceğim. Buraya geldim. Yarım köşemizi tamamlıyorum. Bu da üçüncü bir birleştirme olmuş oldu köşelerde. Hemen bakalım, gördüğünüz gibi düzgün bir birleştirme oldu. Yani burada sadece kafanızı şu kısımlar karıştırabilir. Şurada trabzanımızı yaptıktan sonra ilk köşeye kaydırma yapıp tekrar bu araları da birleştirme yapıyorum. Ekranınızı yakınlaştırabilirsiniz, dokunmatik ekranlarınızı. O şekilde bakabilirsiniz. Şimdi buradan artık devam ediyorum. Birleştirmeyi tamamlayacağım. Sona geldiğim zaman da biraz önce altıgen motifimizi nasıl son köşeyi kapattıysam o şekilde kapatacağım. Evet, son köşemizin olduğu yere geldim. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi burada şöyle zincir çekmeden öncelikle burayı kapatacağım. Şöyle ilmeğimi aldım. Bu şekilde üçünü birlikte topluyorum. Daha sonra bu ilmeğimi çıkartıyorum, zincir çekmeden hemen buradaki köşeden şu ilmeğimi çekiyorum ve buraya tekrar geliyorum. Şöyle bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, motif birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi hemen tekrar katlayacağım. Şöyle bozulmadan ben katlıyorum. Gördüğünüz gibi burası beden kısmı. Şöyle burası beden kısmı, bedeni uzatmış olduk. Genişletme yapmadan öncelikle uzatmış olduk. Şimdi daha da uzun isterseniz, çünkü benim hırkam sıralar ekledikten sonra yani large bedene oversize olacak şekilde genişliği 60 santimetre, bütün bedenin genişliği 120 santimetre planlıyorum. 70 ya da en fazla 80 santimetre olacak. Dolayısıyla daha uzun olmasını, yani buradaki köşelerimizin bozulmadan daha uzun olmasını isterseniz 80, 90, 1 metre olmasını isterseniz bir tane daha buraya, bu iki motifin altına şimdi yapmış olduğumuz gibi yine iki tane motif ekleyebilirsiniz. Ayrıca şimdi ben ilk defa bu motifli altıgen hırkayı yaptığım için üzerinde çalışarak ilerliyorum. Şöyle diğer motifin üzerinde göstereceğim. Şimdi aslında daha çok motifli olmasını isterseniz, bakın burası kol bölümü. Şöyle kadrajı biraz genişletelim. Şimdi burası kol bölümü. Kol bölümünde iki tane motifimiz var. Aslında buraya da bir tane daha motif ekleseydim o zaman kolu birleştirdikten sonra, bakın burada birleştirmemizi yaptıktan sonra kolda şuradan itibaren sıralar ekledim. Ve bundan sonra da hatta biraz da lastik çalışması yapacağız. Dolayısıyla burada da bir tane daha motifimiz olsaydı belki üzerine bir sıra ördükten sonra hemen lastik çalışmasına başlayacaktık. Yani burada düz bir motif sırası yapmamıza gerek kalmayacaktı. Birleştirmeyi yaptıktan sonra hemen lastik çalışmasıyla kolumuzu tamamlayabilirdik. Ama şimdi ben burada tabii ki sadece bedene konsantre olduğum için bedeni uzattım. Buradaki şu bölümdeki sıraları tamamladığım için şimdi sökmek istemiyorum. Çünkü buradaki sıralar, şu bölümdeki sıraların hepsi bedenin etrafında birlikte ördüğüm sıralar. O yüzden ben kolda iki tane motif kullanmış oldum. Ve şöyle gösteriyorum, bedende de 3 tane motifimiz var. Şimdi bu haliyle kaç sıra örmüşüm size onu söyleyeceğim. Hemen başlangıcı da göstereceğim. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kol birleştirmesine kadar önemli olan ilk
aşamada. Şimdi şu bizim birleştirme sıramız. Bunu tamamladık. 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım ve kolu tamamlamışım. Şimdi burada kolumun santimetre hesabı şöyle baktığımız zaman 21 santimetre olmuş. Bu biraz da buhar ütüsü yaptığımız zaman 22 santimetre olacak. 21 santimetre ile ben tamamlamışım. Sizler küçük beden örüyorsanız motifinizi bitirdiğiniz sırada bir sıra örüp yani etrafında ikinci sırada birleştirme yapabilirsiniz. Ya da bu motiflerinizi daha büyük örebilirsiniz. Benimki 14 santimetre, son sırayla birlikte 16 santimetre. Burada 20 santimetrelik motifler yapmış olsaydım ya da 19 santimetre, çünkü son birleştirme sırasıyla 20 santimetre olacak, hatta 21 santimetre şöyle iki kenardan hesapladığımız zaman, o zaman büyük motifli olsun isterseniz böyle düz bir rengin zeminin üzerinde motifler değil de tam motifli olarak düşünürseniz o zaman motiflerinizi daha büyük yapabilirsiniz ve yani ben burada kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. Siz de 10 sıra yaptığınız zaman o zaman burayı sadece motifli olarak da tamamlayabilirsiniz. Bedene biraz daha az sıra eklemiş oluyoruz o zaman da. Şimdi ben bu şekilde görünmesini istediğim için, yani düz bir rengin içinde renkli bir motifleri bu şekilde görmek istediğim için sıralar ekledim. Evet, şimdi hemen diğer motifimizin üzerinden şöyle hemen göstereceğim. Bakın burası beden kısmı, uzun olan bölüm. Şöyle 4 tane motifimiz, zaten bu belli oluyor. Şöyle bakın, aşağıya doğru kaydırdığım zaman burada da yukarıda 4 motifimiz var. 2 tane de burada, 6 tane motifimiz var. Şimdi burada herhangi bir köşeden şöyle, şimdi şu beden kısmını tamamlayacağım. Burada şöyle bakın, buraya mutlaka işaretleyici takın, yani bir çatal iğne. Buranın çünkü üste gelmesini istiyorsanız, kolu birleştirme yaparken buradan birleştirmeye başlayacağımız için bu kenarı örmeden diğer kenarla birleştirme yapacağız. O yüzden ben şu kenardan sıralarımı örmeye başlayacağım. Şimdi toplamda bütün yine motiflerimizin etrafında 4 sıra ördükten sonra kol birleştirmesini yapacağım. Hemen buraya yine direkt sık iğne yaptım. Sık iğnemizin ikinci ilmeğine batıyorum. Buradan yine ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeği birlikte topladım. Buradan devam ediyorum. Şimdi örerken motifleri açacağımız için işaretleyici kullanın dedim. O yüzden tekrar aynı şekilde katlayabilmeniz için, tabi sizler motifleri belki hepsini aynı renk yaparsınız. O zaman hiç fark etmez. Yani katladığınız yer bozulmasın, şaşırmamanız için. Şimdi buradan devam ediyorum. Buradan başlangıcımızı yapmış olduk. Buraya geldiğimiz zaman köşeyi yine motifleri birleştirirken gösterdiğim gibi yarım trabzanla köşeyi kapatacağız. Tekrar yeni sıraya başlayacağız. Şimdi bu sırayı bitireceğim. Başlangıcı tekrar göstereceğim köşeyi birleştirdikten sonra. Şimdi motifimi açıyorum. Bu şekilde etrafından ilerleyerek, yani burada hem altıgen hem dikdörtgen bir, yani buradan geliyorum, tekrar bütün kenarlardan ilerleyerek başladığım yere tekrar geleceğim. Evet, sırayı tamamlayıp kapanışı göstermek için buluşuyoruz. Evet, ben toplamda 4 sırayı tamamladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada 4 sırayı tamamladım. Şu 5. sıramız motifleri birleştirme yaptığımız sıramız. Şimdi 4. sıranın, bakın burası başladığımız yer. Burada bir tane kenarımız kaldığı zaman artık kol birleştirmesini yapıyoruz. Hemen burada motifimi katlayacağım. Şöyle bakın, şu motifi şöyle getiriyorum. Hemen şöyle katlayalım tekrar. Ya da size şöyle tekrar göstereyim. Şimdi üzeri altıgen, altı biraz böyle dikdörtgen ilerlediği için bakın bu şekilde şöyle ön yüzü terse bakacak şekilde koydum. Bu üstteki motiflerimiz, yani şu kısım da dahil 6 tane olmuş oluyor. Hemen motifi tutuyorum. Tam karşısındaki köşeye getiriyorum. Yani birkaç kere deneme yaparsanız burada, çünkü kadraja da sığmıyor. Bu şekilde deneme yaparsanız o zaman sizler de rahatlıkla katlayabilirsiniz. Yani yanlış bir köşeye koyduğunuz zaman
diğer köşeye getirdiğinizde bu görünümü elde edeceksiniz. Zaten burayı şu katladığınız yere işaretleyici koymanızı istemiştim. Şöyle iki köşeye buraya ördüğünüz zaman tekrar işaretleyiciyi çıkartabilirsiniz. Şimdi burada son bir kenarı bakın altta örülmüş olan sıramıza ekleyerek kolumuzu birleştirmiş olacağız. Hemen şöyle tığımı alıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Burada yani 4 sırayı köşeleri yaparken 3 zincir çektim. Sizler 2 zincir çektiyseniz ve gergin olmadıysa hiç sorun değil. Sadece 3 zincir çektim. Aralarda yine zincir çekmedim. Hemen köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle alıyorum. Yine şöyle ters taraftan tığımı geçirdim. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar buradan devam ediyorum. Şimdi dilerseniz bu son kenarı da örüp sonra katlayıp dikebilirsiniz. Üzerinden yine sık iğne ile ya da kaydırmayla birleştirebilirsiniz. Yani son sırada birleştirmeniz gerekmiyor. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi yine karşı tarafa motifleri birleştirdiğimiz gibi aynı şekilde devam ediyorum. Hemen şöyle tersten alıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırma yapıyorum. Evet, şimdi ben hemen köşenin olduğu yere kadar birleştireceğim. Tekrar orada kolumuzun sıralarına nasıl başladığımızı göstereceğim. Birleştirmemizi tamamladım ve köşenin olduğu yere kadar geldim. Burada yarım köşemizi tamamladım. Hemen burada köşeyi kapatacağım. Şöyle diğer köşeye burayı kapatmadan önce zincir çekmeden hemen buraya şöyle bir kaydırma yaptım. Bir ip aldım. Buradan yine bir ilmek alıyorum. Köşeyi 3 ilmeği toplayarak kapatıyorum ve bir zinciri çektim. Şöyle çevirelim. Hemen burada kola devam edeceğim. Şimdi bir zincir çektim. İlk boşluğun içine battım. Bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi ben yine sık iğne ile trabzan yapıyorum. Böyle sık iğne ile yaparken bakın çok sıkı yapmıyorum. Biraz gevşek topluyorum bu 2 ilmeği. Şu ikinci ilmeğe batıyorum. Tekrar uzattım. Yine 2 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Hemen bu sırayı tamamlayalım. Başladığımız yere geldiğimiz zaman yeni sıraya nasıl başlıyoruz onu göstereceğim. Şimdi burada tığımın numarasını da değiştirdim. 5 şöyle değiştireceğim. Değiştirdim zannettim. Şöyle 5 milimetre ile devam ediyorum. Kolda hafif bir toplama olsun diye 5 milimetre ile. Çünkü bu motifleri birleştirdikten sonra üzerine ördüğümüz 4 sırayı 5,5 milimetre ile ördüm. Şimdi 5 ile devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada 2 tane köşe boşluğu yan yana geliyor. Her ikisine de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen buraya da 3 ikili trabzan. Şimdi burada köşeye kaydırma yaptığım için kaydırma biraz aşağıya kaymış. Burası çok büyük olmuş. Şöyle çekeceğim gördüğünüz gibi. Şimdi eşitlemiş oldum. Şimdi her sırada yani her iki sırada farklı şekilde birleştiriyoruz. Şimdi bu sırada buradan ilk trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım ve şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi burada kaydırmayla ilk trabzanın üzerine kapattığım için şu oluşan boşluğa daha yakınız. Hemen şöyle ilmeğimi çok hafif uzattım. Buradan şöyle ipimi aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Hemen buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekebilirsiniz yine sık iğnenin üzerine. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada şu kısma çok yakın olduğu için buraya 2 tane daha yapmayacağım. Buradan devam ediyorum. Hemen sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sırayı tamamlayıp tekrar başladığımız yere geldiğimizde buraya şu boşluğun içine 2 tane trabzan yapacağız. İkincisini buradaki ilk trabzana kaydırma yapıp birleştirmemizi yapacağız. Şimdi burada
bu trabzanın üzerine kaydırma yaptığımız zaman bu defa buradaki boşluğa, bakın ilk oluşan boşluğa yakın olmuş olacağız. Dolayısıyla hemen bu boşluğun içinden ilmek çekip buraya 3 tane trabzan yaparak başlayacağız yeni sıraya. Daha sonraki sırada yine bu şekilde olacak. Yani nasıl denk geliyorsa o şekilde ilerleyeceksiniz. Çünkü burada trabzanları yaparken hep aynı şekilde bitirmiyoruz ya da sizler istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Şurayı tekrar gösterecek olursam bakın bir tane trabzanla başladım. Buraya geldiğimiz zaman 2 tane ikili trabzan yapacağız. İkincisini bu ilk trabzanın üzerine kaydırma yapacağız. Daha sonra hemen buradaki boşluğa atlayacağız. Buradan bir ilmek çıkarıp ikisini birlikte de toplayabilirsiniz. Ya da direkt önce boşluğa kaydırmayla gelip buraya 3 zincir ya da benim yaptığım gibi sık iğne ile trabzan. Daha sonra buraya 3 tane ikili trabzan yapıp yeni sıraya başlıyoruz. O sırayı tamamladıktan sonra yine burada başladığımız gibi başlayabilirsiniz. Çünkü burada 3 tane trabzanı yaptığımız için yeni sırada şu, yani şuradaki şimdi göstermiş olduğum birleştirmeyi yapacağız. Yine geriden ilmek alarak bir tane trabzan yaparak başlayacağız. Evet. Çok kolay aslında, böyle detaylı anlatınca karmaşık görünebilir ama yani nasıl denk geliyorsa o şekilde sırayı tamamlayın. Burada kolunuza ölçerek, artık kol birleştirmesini yaptığımız için ölçerek ilerleyebilirsiniz. Ya da kolu bitirmeden burada birleştirmeyi yaptıktan sonra bir zincir çekmiştim köşede. İpinizi kesin, bedenleri tamamlayın. Üzerinize giydikten sonra, çünkü bu şekilde ölçtüğünüz zaman yine yaklaşık bir ölçü elde edersiniz. Çünkü tam bedeninize oturmadığı için, iki beden birleşmediği için beden kısımlarını tamamlayın. Daha sonra da kola yine buradan ipinizi bağlayarak buradan sıralar eklemeye devam edebilirsiniz. Evet, şimdi ben buraya devam etmeyeceğim. Kolda diğerinde 10 sıra örmüştüm ve 10 sıra ördükten sonra kenar lastiğine, şurada sanırım 10 sıraydı, öyle hatırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 sıra ördüm ve daha sonra da buraya 5-6 sıra kenar lastiği yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle hemen bakacak olursak burada bedenimize sıralar ekledim. 1-2 sıra daha ekleyeceğim. Biraz kadrajı büyütelim. Şimdi 1-2 sıra daha ekleyeceğim. Bu da tam bitmedi. Ne yapacağımızı görmek adına şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın burada artık biz şuraya kadar tamamlamış olduk diğer motifimizi. Şimdi burada önlerde şurada birleştirdiğimiz köşemiz var. Bir tane boşluk bıraktım önde. İkinci boşluktan sıraya başladım. Bir sıra pembe ile yine devam ettim burada. Şimdi arka bedene, etek ucunda da tabii ki bu sırayı üç kenarda devam ettiriyoruz. Arka sırada yine buraya geldiğimiz zaman burada köşenin içine, şu birleştirme yaptığımız iki köşelerimiz var ya koldaki, köşenin içine sadece bir trabzan yapıp sırayı tamamladım. Hemen onu da göstereceğim. Şimdi burada bedenlere sıra eklerken arka bedenle ön bedeni birkaç sıra eksik yapıyoruz. Yani ön bedene biraz daha fazla ekliyoruz. Şimdi ben burada biraz büyük yaptığım için bu hırkayı, yani kendim large bedenin oversize yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada 3 sıra ekledim. Pardon, şuradan göstereceğim. Bir sıra pembeyle yaptığım sıra var. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane sıra ekledim. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş. 6 tane sıramız var. Bu 6 santimetre, hatta 6'dan daha fazla olabilir. Çünkü benim ipim kalın. Burası bakın 8 santimetre geliyor. Dolayısıyla 8, 8, 16, belki bir sıra daha sonra, çünkü yakayı toplayabiliriz. Bir sıra daha ekleyip beden birleştirmesini yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada hemen ölçüsüne de bakalım. Şu anda motifimizin ön ve arka sıraları eşit durumda. Evet, şu anda 27 santimetre. Bu benim için arka bedende birleştirme yapmak için yeterli. Normalde large beden için arka bedende 25-26 santimetre yapıyorum. Biraz da tabii ki buhar ütüsü yapacağız. 1 santimetre de oradan kazanırız. Normalde 25-26 santimetre yapıyorum. Önlerde de
30'a yakın, yani 29 santimetre ya da 30 santimetre bu kenar lastikleriyle birlikte, çünkü önde tam kapanma istiyorsam o şekilde biraz fazla yapıyorum. Şimdi arka bedeni tam yapmaya çalışıyorum. Şimdi biraz bol olacağı için o yüzden arka bedeni de yine büyük yapmaya çalıştım. Burada 3 sıra, burada batik bir ip kullandığım için 3 sıra pembe ile ördüm. Dolayısıyla diğer bedenle bu 3 sıra birleştiği zaman şurada olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra görünümü arka bedende oluşması için burada 3 sıra ördüm. Şimdi yani ben burada artık arka bedeni birleştireceğim. Arka bedenin sıralarını tamamlamış oldum. Ön bedende de 1-2 sıra ekleyip daha sonra kenar lastik çalışmasıyla devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi hemen diğer motifimizde, şimdi ara ara gösteriyorum ki nerede olduğumuzu görebilmeniz adına. Şimdi bu motifte ilk motifinizi tamamladığınız zaman bakın şöyle koyduğumuzda elimizin yönüne göre şuradan başlamak kolay oluyor. Yani şu üstteki bölümden başlamak, buradan başlamak kolay oluyor. Dolayısıyla ben diğer motifte bu üstten başladım. Üstten başladığım sıra arka bedenin ilk sırası olmuş oldu. Şimdi altta kalan bölüm ön bedenin sıralarına ait oluyor. Dolayısıyla diğer motifi arka beden olarak bu üstten başladığım için bu motifi bu taraftan başlamam gerekiyor. Şimdi bu taraftan başlamam gerekiyor. Bu taraftan başlarken ters olduğu için buradan başlayıp bu tarafa doğru gidemeyeceğim için, dolayısıyla diğerinde bu üstteki bölüme arka beden başlamıştım. Bunu üstteki bölümü ön beden olarak başlayacağım. Çevirdiğimiz zaman motiflerimiz, hemen tekrar gösteriyorum. Şöyle karşılıklı motiflerimizi koyduğumuz zaman bakın gördünüz mü? Üstteki bölümü ön olarak başladığımda şuradan İkisi karşılıklı gelecek. Yani ön bedenin farkı, burada 2 tane boşluk bırakıp aşağıdan başladım. Arka bedende o şekilde yapmadım. O yüzden burayı karıştırmayalım. Birinci motifinizi tamamladıktan sonra yani ters olarak başlıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi hemen başlayalım ilk sıramıza. Ben şöyle koldaki ipimi kesiyorum. Şimdi burada ön beden olarak İlk sıraya başlıyorum. Ön bedende köşe boşluğuyla birlikte bir boşluk bırakarak şu kısımda bakın köşelerin birleştirdiğimiz ilk köşeyi bırakıyorum. Sıradaki boşluğu bıraktım. Sıradaki boşluğun içine yine şöyle ilmeğimi aldım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar trabzan yapıyorum. Hemen 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şu başlangıç ipinizi şöyle öne doğru çekip üzerine örebilirsiniz. Böyle gizlemesi kolay oluyor. Ve ikincisi. Evet, burada başlangıcımızı yapmış olduk. Burası ön beden. Bunu karıştırmayalım. Arka bedende 2 sıra sadece yaka düşürme yapıyorum. Onu da hemen göstereceğim. Şimdi ben sırayı tamamlayacağım. Arka bedenin köşenin olduğu yere kadar. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bazen arkadaşlar soruyorsunuz. Ona göre burada detaylı açıklama yapıyorum. Şimdi motifi sıraya eklerken buradan ekliyoruz. Şu etek ucundan devam edip alt beden, bu alt beden şimdi arka olacak. Buraya geldiğimiz zaman tekrar görüşüyoruz. Sırayı tamamladım. Üçüncü kenarın köşenin olduğu yere geldim. Yani burası söylediğim gibi arka bedenin başlangıç yeri olmuş oluyor. Şu kolları birleştirdiğimiz bakın iki köşenin olduğu yerdeyiz. Şimdi son boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen bu boşluğun içine yine zincir çekmeden bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 2 sıra yaka düşürmesi yapacağım. İkili trabzanı yaptım ve bir zincir çekip ben burada rengimi değiştireceğim için ipimi kesiyorum. Sizler aynı renkle devam ederseniz yine 3 tane zincir çekip buradaki boşluğun içine, bu ilk boşluğun içine sadece bir tane ikili trabzan yapmanız gerekiyor. Şimdi ben hemen rengimi değiştireceğim. Şimdi burada size göstermek için baştan tekrar göstermek istemiyorum. Şimdi burada sırayı tamamlayıp ikinci sırayı tamamlayıp buraya geldiğiniz zaman buraya sadece şimdi yapmış olduğumuz gibi şurada 3 tane ikili trabzanımız olacak.
Daha sonra son boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağız. Yeni sırada yani 3. sırada bu boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Hemen diğerinin üzerinde göstereceğim. Şöyle ön bedenimiz hep aynı şekilde devam edecek ama arka bedende şimdi tersten başladığım için gördüğünüz gibi biz şimdi şu bir tane trabzanı yaptık. Buradaki pardon şu pembeyle yaptığımız buradaki köşe boşluğunun içine bir tane ikili trabzan yaptım. İkinci sırada da bu boşlukta bir tane ikili trabzan var. Yani siz ikinci sırayı örüp geldiğiniz zaman bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Daha sonra renginizi değiştirirseniz ipinizi kesip yine boşluktan başlayabilirsiniz. Daha sonra bu bir trabzan, bir trabzan, sonra 3 tane ikili trabzanla artık yaka düşürmeyi bırakıyorum. Bakın yaka düşürmeye devam ederseniz böyle aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Sonra bu boşluğun içine 3. sırada 3 tane ikili trabzan yaptım. Yani ilk boşluğun içine sonrasında da aynı şekilde devam ettim. Bir tane boşluk oluyor. Bir tane de üçlü trabzan grubumuz olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde sıraları tamamlıyoruz. Sizler kendi bedeninize göre sıralar eklemeye devam edeceksiniz. Benim burada dediğim gibi buradan itibaren 8 santimetre oldu. Dolayısıyla 8 16 santimetre ensedeki yaka genişliğini bize vermiş oluyor. Şimdi yine ön bedenden şöyle çeviriyorum. Ben hep ön yüzden başladım. Ters yüzden ilerlemedim. Ama sizler tabii ki ipinizi değiştirmiyorsanız yine zincir çekerek yeni sıraya da başlayabilirsiniz. Yani bir ters bir düz olarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi yine ön bedene devam ediyorum. Dediğim gibi diğer bedende arkadan yani buradan başlamıştım. Bir trabzanı yapıp bu şekilde devam etmiştim. İkinci sırada da yine buradan devam ediyorum. Zincir çekerek devam ettim. Şimdi burada ön beden olduğu için bu taraftan başlıyorum. Şimdi yine ilk trabzanın üzerine şöyle renginizi değiştirirseniz siz de ilk trabzanın üzerine battım. Bu iplerinizi gizlemeseniz de olur. Çünkü yakayı yaparken de gizleyebiliriz. Yine sık iğnemi yapıyorum. Şöyle trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi yine arada zincir çekmeden hemen ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzanla başladım. Karıştırmayalım. Yaka düşürmesi yapmıyorum. Ön bedende sadece bir boşluk, bir trabzan grubu, bir boşluk olduğu için bu şekilde başladım. Yani sırayı tamamlayıp buradan başladığımız zaman yine buraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi ben 2 sırada bu şekilde batik bir ip kullandım. Bedenimiz motiflerden dolayı uzun başladığımız için dolayısıyla bu yapmış olduğum renkli sırada hiç köşelerde kesinti olmadan model bozulmadan bu şekilde 2 sıramızı tamamlamış olacağız. Yani burada bedenlerimizi birleştirdikten sonra etek ucuna sıra ekleyerek uzatmanıza gerek kalmayacak. Sadece lastik çalışması yapabilirsiniz. Yani lastik çalışması modeli bozmuyor yine. Yani bütünü burada bozmamış oluyoruz. Şimdi bu motifli hırkadan sonra bu sezon yetişir mi bilmiyorum ama motifsiz olarak da böyle bedeni uzun olacak şekilde farklı bir başlama tekniği ile yine yeni bir altıgen hırka da yapacağız. Ama bu seneye yetişir mi bu sezonda onu bilemeyeceğim şimdiden. Yani o şekilde de motifsiz olarak yine uzun beden çalışabiliriz. Evet, sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Şimdi en son bedene sıralar eklemeye başlamıştık. Birinci sırayı nasıl başlandığını göstermiştim burada. Daha sonra da ikinci sıranın başlangıcını göstermiştim. Şimdi ben sıralarımı tamamladım. Birleştirmenin olduğu yere geldim. Şimdi biz bedenlerde birini önden birini arkadan başladığımızı göstermiştim. Motiflerin üzerinde şimdi tekrar motifleri çevirmeyeceğim. Şu anda benim yapmış olduğum motif şöyle bakın, bu tarafa çevirdiğimiz zaman burada ön bedenden başlayarak ilerledim. Şu anda bulunmuş olduğum köşe arka bedene başladığım son sıranın köşesi. Yani bu kenarı bir sıra daha ördüğüm zaman sıraları tamamlamış oluyorum. Dolayısıyla burada etek ucundan diğer bedene, şimdi diğer bedenin etek ucundaki köşeden birleştirme yapacağım.
Eğer ilk önce bu motifi örüp tamamlayıp daha sonra da diğerine başlamış olsaydım, o zaman size göstermiş olduğum üst, bakın şu üst bölümden başladığım beden ön değil arka beden olurdu. Arka bedenden başlamış olsaydım, yani buradan şu yaka düşürmeyi yaptığımız yeri, o zaman birleştirme sıram buraya geldikten sonraki, yani enseden başlayıp bedeni etek ucuna doğru birleştirip daha sonra da geriye kalan bu etek ucunda ve ön bedene dönen sırayı tamamlamam gerekiyordu. Yani birinde iki kenarı tamamlayıp buradaki son kenarı örerken etek ucundan başlıyorum birleştirmeye. Diğer yönde başlarsak, yani bu size bağlı, motifinizin hangi yönden başladığınızla ilgili. Yani birinde ön bedenden birinde arka beden olarak başladığımız için yönünü. Şimdi ben sizinle yapmış olduğum bu motifi etek ucundan birleştireceğim. Siz benimle birlikte bu motife başlayıp ön beden olarak başladıysanız, yani şu altta kalan kısım ön beden olarak başladıysanız, o zaman diğerinde arka beden olarak başlayacaksınız, başlangıcınız. O zaman siz de buraya gelip dördüncü sıraya başlarken ilk trabzanın olduğu yerden itibaren birleştirme yapacaksınız. Burada sadece küçük bir fark: burada ilk trabzanı yaptıktan sonra hemen karşı tarafa yine ilk trabzandan birleştirip sonra bu aradaki boşlukları kaydırma yapmadan, şöyle şu boşlukları kaydırma yapmadan birleştirmeniz gerekiyor. Çünkü burada trabzanı yapıp şu karşı tarafa yine bir kaydırmayla ya da ilmeğinizi buradan çekip sonra hemen bu tarafa 3 tane trabzanınızı yapıp daha sonra burada ilk boşluğun içine birleştirme yaparak devam edeceksiniz. Evet, şimdi ben etek ucundan devam ediyorum. Şimdi detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Umarım kafanız karışmamıştır. Çünkü sizler benimle bu bedeni örerseniz etek ucundan değil, diğer bedeni tamamladıktan sonra yakadan birleştirmeye başlayabilirsiniz. Ya da hiç kafanız karışmasın, buradaki sırayı da tamamlayın. Dikerek birleştirebilirsiniz. İsterseniz ön yüzde, isterseniz de ters yüzde bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben buradan hemen birleştirmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde birleştireceğim. Burada başlangıcı göstereyim. Şimdi karşı tarafta şöyle yine burada bir tane zincirimi çektim. Buraya bir tane şöyle kaydırmamı yapıp tekrar bir zincir çektim. Buradaki köşeyi tamamlıyorum. 3 ikili trabzan. Yine karşıdaki boşluğa koldaki yapmış olduğumuz birleştirme gibi tersten aldım. Şöyle ilmeğimi çektim ve kaydırmamı yaptım. Hemen buraya geldim. Tekrar sıradan devam ediyorum. Artık burada farklı bir şey yok. Sadece nerede olduğumuzu, nasıl ilerlediğimizi görmeniz için bu şekilde detaylı göstermeye çalışıyorum. Evet, şimdi buradan devam etmeyeceğim ben artık. Bundan sonra kolda lastik çalışmasını göstereceğim. Koldaki lastik çalışmasını eksiltme yaparak yapacağımız için lastik çalışmasını göstereceğim. Ve bedende şu anda bundan sonra burayı birleştirdikten sonra artık etek ucuna sıra eklemeyeceğiz. Sadece lastik çalışmasının sıralarını ekleyeceğim. Yani uzatmak için artık sıra eklememize gerek yok. Bu haliyle 70 santimetre oldu benim hırkamın uzunluğu. Sizlerin de tabii ki burada dediğim gibi ilk başta anlatmıştım, motifinizi bir tane fazla eklerseniz, yani 80 santimetreden uzun istiyorsanız motiflerinizin ölçüsünü ya büyüteceksiniz ya da aynı büyüklükte bir motifi bir tane daha eklemeniz gerekiyor şu altta kalan bedenimize. Evet, bu şekilde birleştirmemizi tamamlıyoruz. Şimdi ön bedende şöyle hemen ben artık hırkamda çok büyük olduğu için şu kolunu sizinle birlikte başlamış olduğum kola devam etmeyeceğim. Burada tamamlamış olduğum kolun üzerinden lastik çalışmasını göstereceğim. Daha sonra ben burayı sökeceğim. Sizlere göstermek için zaten örmüştüm. Burada çünkü yine renkli sıralar yapmayı düşünüyorum. Nasıl ilerleyeceğime henüz karar vermedim. Evet, lastik çalışmasına başlarken bu kolumuzu birleştirdiğimiz yerden değil, şöyle kol altından başlayacağım. Birleştirme yerimiz belli olmasın diye. Şimdi burada trabzanın üzerine batıyorum. Hemen bir ikili trabzan yapacağım. Yine sık iğne ile yapıyorum ben.
Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Yani ikinci trabzanın üzerine yine ikili trabzan yaptım. Arada bir tane atlıyorum. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Yine sıradakinin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar arada bir tane atlıyorum. 2 tane sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sona kadar, yani üçerli gruplarımızdan sadece bir tane eksiltmiş oluyorum. Şimdi tabi burada sizin istediğiniz ölçü nasılsa dilerseniz burada 2 tane yapıp 2 tane atlayabilirsiniz. Yani daha dar olmasını isterseniz ya da tığınızı yarım milimetre daha düşürerek örebilirsiniz. Şimdi ben bir tane atlıyorum. Önce biraz örüp bunu denemem lazım. Genelde bu şekilde tam denk geliyor benim hırkalarımda. Çünkü çok sıkı da olsun istemiyorum kullanımı açısından. Evet, şimdi sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Çünkü bu şekilde döndüremiyorum artık. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada 2 tane trabzanımı yan yana yaptıktan sonra yine burada bir tane arttı. Hemen bunu atlıyorum. Şimdi burada şöyle ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi ön ikili trabzanlar yaparak lastik çalışması yapacağım. Şimdi burada başladığım gibi yeni sırada da aynı şekilde başlayacaksınız her zaman. Şimdi başlangıcı göstereceğim. Kaydırmayla burayı kapattım. Buradan şöyle tığımı geriye atıyorum. Trabzanın altından aldım ve şöyle ilmeğimi uzattım. İkisini birlikte topladım. İsterseniz 2 zincir çekin, isterseniz bu şekilde ikinci ilmeğe battım. İlmeğimi uzattım ve tekrar topladım. İlk ön ikili trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi sırasıyla bütün trabzanları ön ikili trabzan olarak yapacağım. Ya da 2 ön 2 arka olarak da hemen devam edebiliriz. İsterseniz hepsini ön ikili trabzan olarak da lastik çalışması yapabilirsiniz. Şöyle ben şimdi 2 ön 2 arka yapıyorum. Şimdi sizlerle birlikte ördüğüm için hırkanın tamamını örüp bitirip ancak yenisini sizlerle örersem o zaman aynı şekilde ilerleyebiliyorum ama o şekilde yapmak da çok zor gerçekten. O yüzden bu şekilde örerken en baştan videonun sonuna kadar sürekli değişkenlik gösteriyor. Evet, 2 ön 2 de arka ikili trabzan, tekrar 2 ön 2 arka ikili trabzan olarak lastik çalışmamıza başlamış olduk. Buraya geldiğimiz zaman dediğim gibi burada kaydırmayla bağlayıp biraz önce gösterdiğim gibi ön ikili trabzan olarak ilkini başlıyoruz. Zaten sıradaki de ön ikili trabzan. Arka trabzanlara arka, ön ikili trabzanlara da ön ikili trabzan yaparak lastik çalışmamızı tamamlıyoruz. Hırkamızın beden birleştirmesini tamamladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Yakanın olduğu yerde tamamladım ve burada bir zincir çekip ipimi kestim. Son boşluğun içine de kaydırma yaptım burada. Şimdi burada yaka genişliğiniz sizin geniş olduysa ben her bedene ön bedenlerle birlikte 6 sıra eklemiş oldum. 6 6 12 sıra olmuş oldu. Ve bu yakanın genişliği şöyle hemen bakalım. Yakamızın genişliği 20 santimetreye yakın oldu. 19-20 santimetre. Çünkü ipim kalın ve tığ numaram da yine büyük bir numara. Sizin burada yakanız çok geniş olduysa şimdi yakayı yaparken toplama yapacağız biraz. Yakanız küçük olduysa, eklediğiniz sıra sayıları azsa o zaman toplama yapmanıza gerek yok. Yine bunları ölçerek, deneyerek ilerleyeceksiniz. Şimdi burada bedenlere sıra ekleyeceğiz. Birkaç sıra demiştim ama benim hem ipim yeterli değil hem de beden genişliği birleştirip üzerime denedikten sonra yeterli oldu. O yüzden ben burada lastik çalışması yapmayacağım. Sadece bir sıra ördüm. Bu bir sırayı örerken buradan başladım ve etek ucuyla birlikte tekrar buraya geldim. Şimdi sizler lastik çalışması yapmak isterseniz 3-4 sıra ya da 5 tam sıra. Çünkü 5 tam sıra yaparsanız ikişer sıralar üst üste gelebilir. Düğme kullanmak isterseniz o zaman onu beden genişliğiniz santim hesabına katmanıza gerek yok. Yani büyük gibi olabilir ama üst üste geleceği için o şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada ben bir sıra ekledim. Ve benim için yeterli oldu. İpim artarsa yakayı yaptıktan sonra ipim artarsa bir sırada sık iğne sırası yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada yakaya başlayacağız. Yakaya başlarken
Burada sizlerin öncelikle lastik sıralarını yine şuradan başlayıp bütün kenarlarda devam edebilirsiniz. Şimdi diğer yapmış olduğumuz altıgen hırkalarda bedeni birleştirdikten sonra önce etek ucuna sıra ekliyoruz uzatmak için. Daha sonra etek ucuna lastik yapıyoruz. Etek ucunun lastiği bittikten sonra şöyle gösterecek olursam ön bedenden, yani etek ucunun lastiğinin ilk sırasından başlayarak ön bedenlere lastik ekliyoruz. Şimdi bu hırka zaten uzun beden olduğu için bakın bu bir sırayı bütün etrafında örerek ilerledim. Sizler burada lastik çalışması yapmak isterseniz yine bütün etrafında ilerleyerek, şimdi buraya geldiğiniz zaman yakada, şimdi benim gelmiş olduğum yere geldiğiniz zaman buradan tekrar dönerek lastiğinizin ikinci sırasını, buraya geliyorsunuz, tekrar dönüyorsunuz, üçüncü sırasını yaparak ilerleyebilirsiniz. Zaten ya 3 sıra ya da 5 tam sıra yapmanız gerekiyor. Çünkü ön yüzde sırayı bitirebilmeniz için. Şimdi burada tabii ki sizler de ölçerek ilerleyeceksiniz. Benim 30 santimetre genişliğinde oldu bu haliyle. Kullanmış olduğum ip ve tığ numarasıyla paralel olarak söylüyorum bu ölçüleri. Sizler ince ip kullanıyorsanız biraz daha sıra eklemeniz gerekebilir kendi beden ölçünüze göre. O yüzden bunları hep ilerlerken ölçmeniz gerekiyor. Şimdi ben lastik sırası eklemiyorum ama lastik sırası yaparken de burada kollardaki gibi eksiltme yapmıyoruz. O yüzden bütün trabzanların üzerine bakın, burada boşluktan başlamışım. 3 ikili trabzan. Sonra yine buradaki trabzanların üzerine de trabzanlar yaparak birinci sırayı yine buraya kadar geleceksiniz. İkinci sırada 2 düz, 2 ön, 2 arka ikili trabzan olarak kolda başladığımız gibi lastik çalışmanıza başlayabilirsiniz. Evet, Şimdi aslında ben lastik çalışması yapmadığım için bu bölümü anlatmasam da olur. Fakat yine de lastik çalışması yaparsanız diye size bunu da söylüyorum. Şimdi ben burada yakaya başlıyorum. Dediğim gibi sizler 3-4 sırada olsa bedenlerdeki lastik ya da sıra eklediğiniz sıralar bittikten sonra en son buraya geldiğinizde yakaya buradan itibaren başlayacaksınız. Şimdi burada hemen şöyle biraz kadrajımızı küçültelim. Şimdi aynı zamanda şöyle kolumuzda göstermek istiyorum başlamadan önce. Ben bir kolumuzu bu şekilde bitirdim. Renkli sıralar ekledim. Burada toplamda 12 sıra yaptım. 7 sırada lastik çalışması yaptım. İpim kalın olduğu için ve yünlü bir ip olduğu için buhar ütüsüyle de biraz uzayacak. O yüzden 1-2 santim kısa yaptım. Hemen buradan yakaya devam ediyoruz. Ayrıca bu yaka çalışmasını çok fazla uzatırsanız, yani sıra sayılarınızı kapşon olarak da yapabilirsiniz. 3 zincir çektim. Şimdi artık yatay trabzanlarımız var. Hemen buraya batıyorum. Buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. Şimdi burada ben aynı modelle devam edeceğim için arada bir boşluk atlıyorum. Hemen buraya geliyorum. Yani sizler burada yine lastik çalışmasıyla kolda olduğu gibi yaka yapmak isterseniz her boşluğa ikişer tane ikili trabzan yaparak ikinci sırasında yine lastik çalışmasına çevirebilirsiniz. Şimdi ben buradaki modelimiz nasılsa o şekilde devam edeceğim. O yüzden bir boşluk atlıyorum. Diğer yatay trabzanımızın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü önleri lastikle bitirmediğim için yakayı da bu şekilde ilerliyorum. Yine bir boşluk atlıyorum. Sıradaki şöyle trabzanın araya batıyorum. Ve 3 ikili trabzan. Biraz yakamızı toplayacağız. Çok fazla toplamayacağım. Çünkü bu biraz dökümlü bir hırka oldu. Bir tane boşluk atlıyorum. Bakın burada döndüğümüz köşenin olduğu yere geldim. Hemen buraya bir üçlü grup daha yapıyorum. Sizler burada 2 tane ikili trabzan yaptığınız zaman lastik için şurada şu boşluğu atlayıp hemen buradaki 2, yani burada 3 tane var. Buradaki 2 tanenin üzerine yaparsanız biraz böyle yine hem toparlamış hem de yuvarlak olmuş olur. Şöyle üçüncüsünü yapalım. Şimdi ben de burada toparladığım için bu 3 tane trabzana atlıyorum. Hemen buradaki boşluktan devam edeceğim. Şöyle yine hırkamızı çevirelim. Artık masaya sığmıyor. Şöyle çevirelim. Şimdi burada yine 3 tane trabzanı atlıyorum. İlk boşluğun olduğu yere geliyorum. Hem burada yuvarlak olmuş oluyor hem de toplamış oluyoruz. Çok fazla eksiltme de yapmıyorum. Atladığımız boşluklarla toparlayacak.
Yine sizler toplamak isterseniz bakın burada. Şimdi şurada 3 tane trabzanımı atlıyorum. Burada şöyle bir trabzan yaptım. 2 tane köşe boşluğu yan yana geldiği için buraya şöyle yapacağım. Önce buraya bir ikili trabzan. İlk 2 ilmeği topladım. Bir ilmek aldım. Sıradaki boşluğa atlıyorum. Bu arada açıklık kalmaması için ortada şöyle bakın yine açıklık kaldı. O zaman hemen şöyle açıyorum. Şöyle ortaya batıyorum. Sık iğnemiz var burada. Hemen içine battım. Ve ikinci ikili trabzanımı yaptım. Şunu biraz şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi yine buradaki boşluğa da bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yine yakanız küçük olduysa ya da çok büyük olmadıysa o zaman bu boşluğa da 3 tane, bu sıradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Şimdi arkada farklı olduğu için bakın burada mesafemiz var. Yani şu boşluğu atlamayacağım. Burada zaten 3 tane trabzan yapmadık. Burada üçünü iki boşluğa yaptığımız için burada atlamıyorum. Hemen sıradaki boşluğun içine. Ben şimdi burada şöyle ipleri de çok fazla gizlemeyeceğim. Çünkü videonun süresi artık çok uzadı. Hemen onları daha sonra gizleyeceğim. Sizler burada üzerine örerek şöyle çekeceksiniz. Trabzanlarınızı üzerine örerek gizleyebilirsiniz. Evet, şimdi burada boşluk atlamadığım için buraya 3 tane yaptım. Şimdi buradaki boşluğu atlıyorum. Yine sıradaki trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Şimdi bedenimizi birleştirdiğimiz yere kadar bu trabzanları nasıl yaptıysak birleştirdiğimiz bölümden sonra da aynı sayıda üçerli trabzan gruplarımızın olması gerekiyor. Yine bir boşluk atlıyorum. Sıradaki trabzanımızın şöyle araya batarak 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yine birleştirme yerine geldik. Şimdi burada yine kolda olduğu gibi 3 tane yapacağım sadece. Önce boşluğun içine bir tane yapıyorum. Şöyle birincisi, hemen şöyle araya batıyorum. Yine buraya bir tane yaptım. Dediğim gibi yine toparlamak istemezseniz yan yana iki boşluğa da 3 tane trabzanınızı yapabilirsiniz. Şöyle çekiyorum hemen. Burada yine 3 tane oldu. Şöyle çektim. Evet. Şimdi bundan sonra yine 3 tane trabzanı atlıyorum boşluğun içine. Şöyle kadrajdan çıkıyorum hemen. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Ortada 3 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Evet, burada da şu trabzan grubun üzerine yapmışım. Burada da aynı şekilde yapacağım. Atlamamışım. Gördüğünüz gibi şurada trabzan grubunun üzerinde. Şu yan yana iki boşluğa 3 tane yaptığımız için şurada mesafe kalıyor. O yüzden atlamayacağım. Bu defa da çok daraltma yapmış olabiliriz. Şimdi ben de bu sırayı tamamlıyorum. Baktım çok dar olmuş ya da çok geniş olmuş. Tekrar söküp buraya gelip buradaki şu trabzan gruplarını atlayıp tekrar sırayı örüyorum. Yani bunu illaki biraz tecrübe etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi yine bir boşluk atlıyorum. Burada hemen yatay trabzan araya batıyorum. 3 ikili trabzan. Tekrar bir boşluk atladım. Bakın burada bir boşluğumuzu atladım. Hemen buraya 3 ikili trabzan. Şimdi yine kolun olduğu yere geldim. 2 tane boşluğumuz var. Şimdi bu tarafta nasıl yapmıştık? Kontrol edelim. Şimdi burada kol birleştirmesinin olduğu yerde şu kısımda. Ortada 3 tane var. 3 tane trabzanı burada atlamışız. Burada trabzanımızı yaptıktan sonra atlamadan devam etmişiz. Yani doğru bir şekilde ilerlemişiz. Gördüğünüz gibi şu köşe boşluğundan önceki boşlukta yine 3 tane trabzanım var. Hemen buraya bir tane yapacağım. Buraya bir tane yaptığım için arada burayı atlamıyorum, yani boşluğumuzu. Tekrar şu araya batıyorum. Bir tane de buraya. Hemen bir tane de bedenin köşeye ikili trabzanımı yaptım. Tekrar burada 3 tane trabzanı atlıyorum. Yine 3 ikili trabzan.
Burada eksik olmasın. Bu tarafa dönerken fazla atlayabilirsiniz. Yanlış olabilir. Diğer tarafla karşılaştırmanız gerekiyor. Şimdi burayı da yine atlamıştım. Şu ilk yatay, bakın diğer ön bedenimizin yakanın olduğu yere geldim. Hemen 3 tane trabzana atlıyorum. Şu araya değil, yatay trabzanımızın olduğu yere. Çünkü yakamız yuvarlak olsun istiyorum. Şimdi bu şekilde de aralarda ben zincir çekmediğim için lastik çalışması yapacaksanız da bu şekilde de yine yapıp ikinci sırada bütün trabzanları 2 ön 2 arka trabzan olarak lastiğe başlayabilirsiniz. Şurada atlayacaktım, atlamadım. Hemen burada bir boşluk atlıyorum. Yine yatay trabzanın olduğu yere geldim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine bir boşluk atlıyorum. Buraya geldim. 3 ikili trabzan. İpleri gizlemediğim için biraz takıntı yapıyorum. Gerçekten ben bu ipleri sürekli gizliyorum. Sonradan hiçbir zaman gizlemiyorum. Şimdi burada bir boşluğumuz var. Bir de son trabzanımız var. Başlangıçta olduğu gibi bir boşluğu atlıyorum. Hemen buraya 3 tane, bakın yatay olarak trabzanımız şöyle biraz da küçük olmuş. Buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Burada sonuncusunu düzgün durabilmesi için şöyle trabzanımızın 2 ilmeğinin içinden aldım ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Evet, yakaya başlamış olduk. Dilerseniz aynı modelle devam edebilirsiniz. Dilerseniz de lastik çalışması yapabilirsiniz. Hemen buradan şimdi 3 zincir çekiyorum. Yine bir kez döndürelim. Burada da sıralarınızı şu anda terse dönüyoruz. Ön yüze döndüğünüz zaman son sırayı bitirirseniz daha iyi olur. Şimdi burada lastik çalışması yapacak olsaydım kenar trabzanı bu şekilde duracak. Zincirimiz onun üzerine geliyor. Buradan alıyorum. 2 ön, şöyle 2 de arka ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 ön. Şimdi aralarda açıklıklarımız var. Onlar toparlanacak bu sırayı tamamladığımız zaman. Tekrar 2 arka ikili trabzan. Üçüncü sırada da ön trabzanları ön, arka ikili trabzanları da arka olarak yine gördüğümüz gibi devam edeceğiz. Evet, lastik çalışmasına bu şekilde başlıyoruz. Lastik yapmak istemezseniz yine burada 3 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle 1 2 3. İlk boşluğun içine geliyorum önce. Evet, buraya 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yeni sırada buraya geldiğimiz zaman boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Modeli devam ettiriyoruz. Şimdi ben de kararsız kaldım. Belki yakayı lastik olarak bitirebilirim. Şimdi bu şekilde de bitirebilirim. Sizler videonun başında görmüş oldunuz buraya kadar nasıl bitirdiğimi. Evet, bu şekilde sıralara devam ediyoruz. Dediğim gibi kapşon çalışması yapmak isterseniz bu sıraları, yani bu şekilde devam etmeniz gerekiyor, lastik çalışmasıyla değil. O zaman gerçekten çok uzun örmeniz gerekiyor. Onu da başınıza ölçmeniz gerekiyor. Ördükten sonra ortadan birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben kapşonlu yapmıyorum tabii ki, fikir amaçlı sizinle paylaşıyorum. Bu şekilde yakayı istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Lastik çalışması yaparsanız 4 ya da 5-6 sıra yaptığınız zaman sıfır yaka lastik çalışması olur. Daha uzun yaparsanız, böyle 20 sıra falan örerseniz, o zaman şöyle yakamızın üzerine düşen gömlek yaka olarak da yakanızı tamamlamış olursunuz. Bu modelde de keza aynı şekilde. Evet, şimdilik bu kadar. Artık devam etmeyeceğim. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Gördüğünüz gibi hırkamız çok güzel oldu. Bu şekilde bitirirseniz düğme çalışması da rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine trabzanla yaparsanız da ilik yapmak istediğiniz yerlere bir zincir çekerek trabzan yapmadan atlayabilirsiniz. Artık çok kolay
ilik çalışması. Gördüğünüz gibi uzun bir hırka oldu. Şimdi benim ipim yetseydi 80 santimetre olacaktı. Şu anda 75 santimetreye yakın oldu uzunluğu hırkamızın. Aslında ben daha da uzun olsun istiyordum. Bir dahaki projede umarım daha uzun çalışabileceğim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hırkamızın anlatımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.